Herkese merhabalar. Bugün kripto oyunlarıyla ilgilenenlerin oldukça merak ettiği bir oyundan bahsedeceğiz. İsmi Crypto Blades. Son birkaç hafta içinde çok güzel bir market hacmine ulaştı. Ve şu anda yatırdığınız parayı kısa sürede çıkartabiliyorsunuz. Ancak bu kervan nereye kadar gider bilemiyoruz. Yani fiyatta da çok ciddi bir artış var. Bunu da hemen gösterelim. Şu an bir skill'in fiyatı 140 dolar civarında. Son bir ay içinde 1 dolarlardan 140 dolara kadar ulaştı fiyatı. Hatta bir ara 180 dolarları gördü. Gittikçe kazanç oranı da azalmaya başladı. Ama şu anda hala güzel kazandırıyor. Oyun Binance Smart Chain altyapısında çalışıyor. Kısaca şimdi oyunu göstereceğim. Ana sayfaya girdiğinizde Crypto Blades Game kısmına tıkladığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Tabi başta karakter falan gözükmeyecek sizde. MetaMask'ınızı Binance Smart Chain ağının ekli olduğu bir MetaMask'ı bağlamanız lazım. Ayrıyetten her işlemde imza verdiğiniz için akıllı sözleşmeyle bir fee kesiyor. Bu yüzden BNB'de bulundurmanız lazım cüzdanınızda. Şimdi oyuna ilk girdiğimizde sizi böyle bir sayfa karşılayacak. Şu anda oyuna başlamanız için minimum 0.71 skill'e ihtiyacınız var. Bunu ödedikten sonra size sadece markette kullanabileceğiniz bir skill hediye veriyor. Bunu da markette sadece silah almak için kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki bir karakter aldınız. Ben şimdi kendi hesabıma giriş yapacağım. Evet, kendi hesabıma giriş yaptım. Karakter aldıktan sonra her hesapta maksimum 4 karakter bulunabiliyor bu arada. Bu karakteri bu aşağıda görebileceksiniz. Karakterlerin güçleri var. Burada yazar. Levelleri var. O da yukarıda yazar. Ve karakterin kullanabileceği silahlar var. Size ayrıyeten ilk aldığınız karakterle birlikte Blacksmith kısmında görebileceğiniz bir silah hediye ediyor oyun. Silahların da yıldızları var. Bu yıldızlara göre güçleri artıyor silahların ve ayrıyeten altta yazan özellikleri var. Ve oyun içinde 4 tipte de element var. İşte fire, ateş, water, su, earth var. Ağaç simgesiyle yapmışlar. Lighting var. Onu da şimşek simgesiyle göstermişler. Bu özelliklere göre de karakterlerin güçleri değişiyor. Ve birbirlerine karşı üstünlükleri oluşuyor. Sol üstte kazandığınız skill miktarını gösteriyor. Oyuna ilk başladığınızda kazandığınız skill'leri ilk gün %15 komisyonla çekebiliyorsunuz. Her gün bu oran %1 şekilde azalıyor. Zaten şu soru işareti kısımlarına gelerek detayları öğrenebilirsiniz. Şimdi ben bir karakter aldım diyelim, bir de silah aldım. Nasıl para kazanmaya başlayacağım? Şurada gördüğünüz her karakterin bir enerji barı oluyor. 200 enerjiye sahip olabiliyor. Ve savaşmanız için 40 enerjiye ihtiyacınız var. Her 5 dakikada bir de bir enerji kazanıyorsunuz. Onu da şu şekilde yapıyorsunuz. Bir karakteri plaza kısmından seçiyorsunuz öncelikle. Sonra combat kısmına geliyorsunuz. Burada da savaşmak istediğiniz silahı seçiyorsunuz. Benim karakterim su elementine sahip. Eğer ben su elementine sahip bir silahı seçersem ve altındaki özellik de su elementine ait olursa %10 civarında, onların çeşitli denklemleri var. %10 civarında ekstra bir güç kazanıyorum. Ama çok etkili bir oran değil tabi. Misal ben şu anda bu silahı kullanayım. Ve şu an karşıma 4 tane savaşabileceğim bot çıkardı. Ve burada da elementlerin birbirine olan üstünlükleri var. Su ateşe karşı %50 üstün olduğu anlamına geliyor bu. Lighting suya karşı %50 üstün. İşte Earth Lighting'e %50 üstün. Tabi Earth'un suya karşı bir üstünlüğü yok. Bu sadece ikili oluyor bu üstünlükler. Ateş de Earth'e karşı %50 üstün. Benim karakterim su olduğu için ben ateşle savaşacağım. Ateş tercih edeceğim. Çıkmazsa silahımı değiştirecektim. Veya aşağıda nasıl bir oranda işte kazanma oranınızı kelimelerle ifade ediyor. Very likely victory en yüksek oran. Unlikely muhtemelen kazanamayacaksın diyor.
Possible var bir de likely var. Şimdi ben mesela ateşle savaşayım. Onayladım. Evet, botla yaptım savaşı, kazandım. 40 stamina harcandı. 30 XP kazandım. Bu kadar da skill kazandım. Bu XP'ler de şurada gördüğünüz üzere karakterimde birikiyor. Ama bu karakterimin leveline direkt etki etmiyor. Buradaki skill XP'ler biriktikçe de ben bu karakterimi eklersem karakterim level atlıyor. Bunun içine bir fee ödüyorum. Ancak şöyle bir orantı var. Power'ın yanındaki soru işaretine geldiğinizde mesela level 1'de 1000 güce sahip oluyorsanız level 10'da 1090. Ancak level 11 olduğunuzda çok ciddi bir artış oluyor. 2200 oluyor. Yani her 10 levelde bir gücünüz oldukça artıyor. Ve bu gücünüzün arttığı levellerde de kazancınız da belli bir oranda artıyor. Mesela benim karakterim şu an 12 level. 21'e geldiğimde %18, savaş başına %18 daha fazla skill kazanacağım. Oyun genel olarak bu şekilde. Oyuna ilk karakterinizi aldığınızda dediğim gibi bir skill hediye ediyor oyun. Bunu da Blacksmith kısmından burada silah satın alarak kullanabilirsiniz. Ortalama işte 6 tane silah filan satın alabiliyorsunuz. Aldığınız bu 6 silah içinde işte 4 veya 5 yıldızlı silahlar çıkarsa ciddi karlar ediyorsunuz. Onu da market kısmına gelip list NFTs diyorsunuz. Burada istediğiniz silahı satışa sunabiliyorsunuz. Ancak satışa koyduğunuz silahın fiyatını değiştirmeyip satıştan kaldırırsanız bir gün boyunca tekrar satışa koyamıyorsunuz. Böyle bir detay var. Burada da Bros NFT kısmında da marketteki silahları görebilirsiniz. Mesela silahlara bakalım şu anda. Karakterleri de görebilirsiniz. Misal 5 yıldız silahların fiyatına bakalım şu anda. En ucuz 5 yıldızlı silahın fiyatı şu anda 3.5 skill. Bunların sahip olduğu özelliklere göre fiyatları değişebiliyor. Aynı özelliğe sahip olursa yani aynı elemente ait özellikler olursa burada fiyatı artabiliyor. Bunlara da dikkat edin. Merak edenler riske edebileceği bir miktarla oyunu oynamayı deneyebilir. Şu anda hali hazırda kazandıran Binance Smart Chain ağında çok fazla oyun olmadığı için bu oyun fazla ilgi gördü. Çok fazla yeni proje var. Bu tarz örnekler olduğu sürece de artmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü 100 milyon dolar market cap'e ulaştı bu proje. Anlatacaklarım bu kadardı. Herkese iyi günler dilerim.